Uzaylı bir kurt adam. Tam da bu yaz artık daha garip olamaz diye düşünüyordum. Hayır. Ne? Onlar dokununca farklı uzaylılara dönüşebileceğimi biliyor olsaydım bunu yapmalarına çok önceden izin verirdim. Süper bir Vilgax olurdu. Galiba Omnitrix senin DNA'nla birleşmiş bile. Ben 10 serisinde belki de defalarca Omnitrix'in kilitli olan pek çok uzaylısının DNA örneğini aldığını ve Ben 10'ın yeni bir sürü uzaylı türüne dönüştüğünü görmüştük. Ben 10'ın Omnitrix'in bu yeteneğini ilk kez klasik seride öğrenmişti. Hatta Ben 10'ın Omnitrix'in bu yeteneğini öğrendiğinde Vilgax'ın da DNA örneğini alsaydı süper bir Vilgax olabileceğinden bahsetmiş ve Vilgax'ın DNA'sını alamadığı için üzülmüştü. Peki seri içinde Vilgax, Omnitrix'e birçok kez temasta bulunmuş olmasına rağmen Omnitrix onun DNA'sını neden almadı? Çünkü seri içinde özellikle klasik seride DNA örneği alınan pek çok uzaylı Omnitrix'e temas etmiş ve bu DNA örneklerini toplamıştı. Omnitrix'te Vilgax veya Vilgax'ın türüne ait bir DNA örneğinin bulunması ne kadar olası bir durum? Hatırlarsanız seri içinde üstün ırk dünya ve diğer gezegenleri istila etmek için geldiğinde Azimuth cihazda 1 milyondan daha fazla uzaylı türü olduğunu ve olası bir durumda Omnitrix'te yok edilmiş tüm türleri geri getirebileceklerini söylemişti. O zaman Omnitrix'te bu türün DNA örneği bulunuyor olabilir mi? Eğer Omnitrix'te bu DNA örneği bulunuyorsa Ben 10'ın neden bu uzaylının kilidini açamadı? Ben 10'ın Vilgax'ın DNA örneği sayesinde bu uzaylı türüne dönüşebilir miydi? Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte tüm bu konular hakkında konuşacağız ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ana kontrollere gir. Ana kontroller açıldı. Yani her şey açıldı mı? Dönüşebileceğim kaç uzaylı var peki? 1.903 genetik örnek mevcut. Omnitrix menüleri kolaylık açısından Ben! Omnitrix, galaksinin farklı türlerinin DNA örneklerini toplamak ve saklamak üzerine tasarlanmıştı. Azimuth'un bu cihazı yaratma amacı galaksideki türler arasında anlayışı ve işbirliğini geliştirmekti. Pek çok insan bu durumu biraz farklı algılamış olsa da Omnitrix aslında DNA örneklerini bazı gereksinimler karşılanırsa toplar. Mesela bir uzaylının Omnitrix ile doğrudan fiziksel bir temasta bulunması ya da Omnitrix'in güvenlik protokollerine uygun olması. Hatta DNA örneği alınacak canlının biyolojik yapısı, genetik durumu ve DNA'nın stabilize edilebilir olması önemlidir. Ancak Omnitrix her temas eden bireyin DNA'sını otomatik olarak toplamaz. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. İlk olarak Vilgax, Omnitrix'in DNA toplama mekanizmasını çalıştırmak için uygun aday olmayabilir. Vilgax'ın kötü niyetli doğası ve genetik yapısındaki belirli bir anormallik cihazın otomatik koruma protokollerini tetiklemiş olabilir. Bildiğiniz üzere seri içinde Azimuth, Omnitrix'in kötüye kullanımını önlemek için cihazda bir dizi güvenlik önlemi bulundurmuştu. Bunun yanı sıra Omnitrix, galaksideki türlerin geniş bir DNA veri tabanını zaten içeriyor olabilir. Azimuth, Vilgax'ın türü gibi baskın ve güçlü türleri zaten cihaza eklemiş olabilir. Eğer DNA örneği zaten cihazda varsa Omnitrix tekrar bu türün DNA'sını toplamak için ek bir çaba harcamaz. Öte yandan Vilgax'ın türü Omnitrix'in DNA toplama mekanizmalarını bozacak şekilde evrimleşmiş olabilir. Özellikle Vilgax gibi bir canlının kendine özgü biyolojik yapısı DNA'sının manipüle edilmesini ve kopyalanmasını engellemiş olabilir. Vilgax, Omnitrix'i ele geçirme amacı güttüğü için cihaz düşman tehditlerini algılayıp DNA toplamaktan kaçınmış olabilir. Omnitrix'in bene zarar gelmemesi için bu tür tehdit algılama özelliği vardı. Tüm bunların yanı sıra seri içinde Azimuth, Omnitrix'in 1 milyondan fazla türün DNA örneğini içerdiğini söylemişti.
Vilgax gibi baskın ve tehlikeli türler büyük ihtimalle cihazın veri tabanında bulunuyordu. Ancak bu türün DNA'sının kilitli olması olası bir durumdur. Vilgax ve Vilgax gibi güçlü DNA'lara sahip uzaylıların kötüye kullanımını önlemek için bu tür uzaylılar Omnitrix'te genellikle kilitli halde kalmış olabilirler. Aslında Ben Tennyson özellikle klasik seride Omnitrix'in tüm potansiyelini keşfetmiş değildi. Eğer Vilgax veya Vilgax'ın türüne ait başka bir uzaylının DNA'sı cihazda varsa Ben'in bu kilidi açamamasının nedeni hem cihazın karmaşıklığı hem de deneyim eksikliğiydi. Eğer Vilgax'ın türünden bir uzaylının DNA'sı Omnitrix'te mevcutsa ve kilit açılırsa Ben bu tura dönüşebilir ancak bunun sonuçları ciddi olabilir. Seri içinde Vilgax'ın türü muazzam fiziksel gücü ve dayanıklılığı ile biliniyordu. Ben'in vücudu bu dönüşümü tam olarak kaldırabilecek kadar güçlü olmayabilir. Vilgax gibi canlılar türlerin savaşçı kültürlerini yansıtan karakterlerdi. Bu türün genetik koduna dönüşmek Ben'in zihinsel durumunu da etkileyebilirdi. Azmuth, Vilgax gibi tehlikeli türlerin Ben tarafından kullanılmasına karşı çıkarak cihazdaki kilitleri açmasına izin vermeyebilir. Açıkçası seri içinde Vilgax'ın DNA'sının Omnitrix'e aktarılamaması hem cihazın güvenlik protokolleri hem de bu türün doğası ile ilgiliydi. Ancak Azmuth'un açıklamalarına göre Omnitrix'in kapsamlı DNA veri tabanında bu türün DNA'sı zaten mevcut olabilir. Bu durumda Ben doğru koşullar altında bu türe dönüşme potansiyeline sahiptir ancak bunun için cihazın kilidinin açılması ve gerekli tecrübenin olması gerekiyor. Eğer Ben Vilgax'ın türüne dönüşebilirse bu durum Ben'in düşmanlarıyla mücadelede muazzam bir avantaj sağlayabilir. Ancak bu durum aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve risk de taşır. Azmuth'un neden böyle bir kilit koyduğu ve Vilgax'ın neden bu DNA'ya erişemediği Omnitrix'in nihai amacını korumada etkili bir rol oynuyordu. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde Ben Tennyson Vilgax'ın DNA örneğini alabilir mi veya bu uzaylıya dönüşebilir mi bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.